Her akşam haberlerde aynı şeyi izliyorsunuz. Karşılıklı tehditler, havada uçuşan füzeler, nükleer tesislerdeki esrarengiz patlamalar ve haritadan silme yeminleri. Peki, hiç durup düşündünüz mü? Aralarında 1000 kilometreden fazla mesafe olan, ortak bir sınırı dahi bulunmayan bu iki ülke neden birbirini yok etmek istiyor? İsrail, İran'dan tam olarak ne istiyor? Çoğu kişi bunun bir din savaşı olduğunu sanıyor. Bazıları ise her şeyin nükleer füzelerden ibaret olduğuna inanıyor. Ama gerçek sandığınızdan çok daha derin, çok daha karanlık, çok daha eskiye dayanıyor. Bugün Mart 2026'nın sıcak gündeminden çıkıp Orta Doğu'nun bu en büyük nefret hikayesinin perde arkasına, tozlu raflarına iniyoruz. Eski dostlar, yeni düşmanlar. Şaşıracaksınız ama 1979 öncesinde İsrail ve İran bölgedeki en yakın iki müttefikti. Şah Muhammed Rıza Pehlevi döneminde İran ve İsrail arasında askeri, ekonomik bir yakınlık yaşanıyordu. Hatta bugün İran'ın İsrail'e karşı tehdit olarak kullandığı füze teknolojisinin temelleri o dönemde bizzat İsrail'in yardımlarıyla atılmıştı. Peki ne oldu da bu tarihin en kanlı nefretine dönüştü? 1979 İslam Devrimi sadece bir rejim değişikliği değildi. Orta Doğu'nun jeopolitik kalbinin sökülüp yeniden takılmasıydı. Ayetullah Humeyni uçaktan indiği an İsrail artık bir stratejik ortak değil, küçük şeytan ilan edildi. İsrail için ise İran bir gecede güvenilir dosttan varoluşsal tehdite dönüştü. Ama mesele sadece ideolojik değildi. Mesele Orta Doğu'nun tek hakimi kim olacak kavgasıydı. Gelelim İsrail'in en büyük korkusuna. Nükleer güç. İsrail için nükleer bir İran sadece bir askeri tehdit değil, ikinci bir Holocaust riskidir. İsrail stratejisi çok nettir. Bölgedeki tek nükleer güç biz olmalıyız. Bu yüzden İsrail, İran'ın uranyum zenginleştirdiği her tesisi kendi varlığına doğrultulmuş bir silah olarak görüyor. Yıllardır süren o esrarengiz olayları hatırlayın. Tahran'ın göbeğinde suikaste uğrayan nükleer fizikçiler. Ve son olarak Mart 2026'da nükleer tesislere yapılan görünmez hava saldırıları. İsrail, İran'ın o bombayı yapmasına asla izin vermeyecek. Çünkü onlara göre nükleer bir İran demek, İsrail varlığının sona ermesi demektir. Ancak kavga sadece uranyumla sınırlı değil. İran'ın bir hayali var. Şii Hilali. Tahran'dan Akdeniz'e kadar uzanan bir koridor kurmak. İsrail'in etrafını Lübnan'da Hizbullah, Gazze'de Hamas, Yemen'de Husiler, Suriye'de milislerle kuşatmak. İsrail buna ateşten çember diyor. İşte İsrail'in İran'dan istediği asıl şey budur. Kendi sınırlarına dön ve kollarını buda. İsrail, İran'ın sınır komşusu olan Suriye ve Lübnan'daki etkisini kırmadan kendini güvende hissetmiyor. Bugün Mart 2026'da Lübnan sınırında yaşanan çatışmalar aslında İsrail ile İran arasındaki o görünmez savaşın en somut kanıtıdır. İsrail, İran'ın bölgedeki kollarını tek tek kesmek için her yolu deniyor. Peki, tüm bunlar bittiğinde ne olacak? Birçok analizci Mart 2026'da tırmanan bu gerilimin bir dünya savaşına evrileceğinden korkuyor. Ancak bazılarına göre İsrail'in İran'dan istediği şey sadece güvenlik değil. İran'ın zengin kaynakları ve stratejik konumu üzerinde kurulacak yeni bir düzen. Hamenei sonrası İran'ın demokratikleşmesi veya Batı ile yeniden masaya oturması İsrail için bölgedeki en büyük rahatlama olacaktır. Ancak Mart 2026 itibariyle ufukta bir barış değil, barut kokusu var. Netanyahu hükümetinin Epic Fury adını verdiği harekat planları sadece nükleer tesisleri değil, İran'ın tüm ekonomik can damarlarını hedef alıyor. İsrail, İran'ı sadece durdurmak değil, bir daha ayağa kalkmayacak şekilde felç etmek istiyor.
Sonuç olarak İsrail, İran'dan nükleer bir sessizlik, bölgesel bir geri çekilme ve mutlak bir güvenlik istiyor. İran ise İsrail'in bölgedeki gayrimeşru bir işgalci olarak tanımlamaya devam ediyor. 40 yıldır süren bu satranç oyununda piyonlar değişti, şahlar elendi ama tahta hep kanlı kaldı. Peki sizce bu kavganın bir kazananı olacak mı? Yoksa bu nefret tüm Orta Doğu'yu yutacak bir kara deliğe mi dönüşecek? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu derin araştırma serimizin devamı için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.